Peki nasıl olur da teknoloji çağında böylesi tuhaf olaylara açıklama getirilememiştir? Yoksa ardında söylendiği gibi doğaüstü olaylar mı yatıyor? Aslında hayali bir üçgenden söz ediyorum. Atlas Okyanusu'nda köşelerini Bermuda Adaları, Miami ve San Juan'ın oluşturduğu varsayılan bir üçgen. Bu bölge iz bırakmadan kaybolan çok sayıda geminin ve uçağın gizemli hikayeleriyle nam salmış. Aslında bütün bu efsanenin ortaya çıkmasına sebep olan bir olay var. Bakışları bu bölgeye yönelten, baktıkça da her şeyin tuhaflaşmasına sebep olan o olaya gelin yakından bakalım. Birçok denizcinin ve havacının uzun süredir çözmeye çalıştığı 79 yıllık bir gizem. Uçuş 19, namı diğer Kayıp Devriye. 5 Aralık 1945. Aslında sıradan bir gündür. Rutin bir eğitim uçuşuna çıkmak için hazırlanan 5 adet bombardıman uçağı ve 14 pilot saat 14.10'da Atlas Okyanusu üzerinden toplu olarak kalkış yaparlar. 3 saatlik basit bir tatbikat gerçekleştirecek, ardından üsse geri döneceklerdir. Uçuşun lideri ise Teğmen Charles Carroll Taylor'dır. Teğmen Taylor, tatbikat uçuşunda kullandığı uçakta tam 2500 saatlik tecrübeye sahip olan bir pilottur. O gün oldukça standart bir hava vardır. Aralıklı yağışlar olsa da uçuş için engel teşkil edecek şiddette rüzgardan söz etmek mümkün değildir. Yani kağıt üstünde her şey fazlasıyla yolunda görünmektedir. Taylor ve ekibi uygun koşullar altında kalkış yapar. 14.30 sularında hedeflerine ulaşırlar. Filo, yolculuğun ikinci ayağını gerçekleştirmek üzere kuzeye döndükten sonra bir takım gariplikler meydana gelmeye başlar. Hala sırrı çözülemeyen bir nedenden dolayı Taylor, uçağın pusulasının arızalı olduğunu ve filonun yanlış yönde ilerlediğini düşünür. Taylor'ın mürettebat öğrenci pilotuna söylediği şu cümle kayıtlara geçer. "Nerede olduğunuzu bilmiyorum. Son dönüşten sonra kaybolmuş olmalıyız." Bu esnada Florida yakınlarındaki başka bir uçuş eğitmeni devriyenin telsiz iletişimini duyar ve durumu kuleye iletir. Kontrol kulesindeki ekip filonun yerini saptamak için büyük uğraşlar verse de yerleri saptanamaz. Üstüne üstlük hava koşulları kötüleşmiştir ve yakıtları da hızla azalmaktadır. Nihayetinde telsiz bağlantısı kopmuştur. Uçuş 19 pilotları artık Atlas Okyanusu üzerinde yapayalnızdır. Hava donanması hemen kayıp devriyeyi bulmak için harekete geçer. Arama uçakları saat 19.30 sularında havalanır. Ancak hiç beklenmeyen bir şey daha olur. Havalanan iki arama uçağından biri kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolur. Artık kayıp uçak sayısı 6'dır. Aramalar uzun süre devam eder. Tam 5 gün boyunca yaklaşık 300.000 milimetrekarelik bir alan didik didik edilir. Kayıp uçakların enkazına dair en ufak bir ize ne karada ne de suda rastlanabilir. 6 uçağın bu gizemli kaybına dair herhangi bir sonuca ulaşılamaz. Uçakların kaybolma gerekçesi raporlara bilinmeyen nedenler olarak kaydedilir. Akıbeti hala çözülmemiş olan 27 mürettebat için her şey bu satırlarla son bulur. Ancak bu trajik olay Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin fitilini ateşler. Aradan yaklaşık 20 yıl geçmiştir. 1964'te yazar Vincent Gattis bu olaydan esinlenerek Ölümcül Bermuda Üçgeni adlı kurgusal bir hikaye kaleme alır. Bermuda Üçgeni tabirinin ilk kez burada kullanıldığı tahmin ediliyor. Henüz açıklanamamış her olayda olduğu gibi bu gizem de halkın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu gizemli cevheri keşfeden dil bilimci Charles Berlitz, bundan 10 yıl sonra bu bölgeyle ilgili Bermuda Üçgeni isimli bir kitap yazar. Kitap kurgusal bir hikayeden ibaret olsa da Berlitz, gizeme susamış okurlarının huzurunu kaçırmaz ve onların bu efsaneye kendini kaptırmasına müsaade eder. İşte o günden beri bölgenin gizemli bir tarafı olduğuna inananlar giderek artar ve iddiaların ardı arkası kesilmez. Bence o bölgede doğaüstü bir takım güçler var. Bence kayıp kıta Atlantis tam üçgenin altında. Bölgedeki bazı pilotlar tanımlanamayan uçan cisimler görmüş. Hatta Christopher Colomb bile günlüklerinde bahsetmiş onlardan. Kaybolanlar şeytana sunuluyor olabilir. Bence orada zaman tüneli var. Bence orası manyetik bir alan. Kısacası herkesin bir bencesi vardır. İnsanlar neredeyse 100 yıl boyunca aynı soruya cevap arar. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ardındaki gizem ne? Peki ya yanlış soruyu soruyorsak? Kuyuya taş atılmıştır bir kere. Ancak 1975 yılında Larry Kusche adında bir kütüphaneci bu taşı çıkarmaya karar verir. Ona göre Gattis'in yazdıkları, Amerika Birleşik Devletleri kıyılarındaki bilinmeyen güçlere dair batıl inancın tsunamisini başlatmıştır. Daha sonraki gizemcilerin çoğu, Gattis'in versiyonunu kabul ederek orijinal araştırma yapmak yerine onu kendi spekülasyonlarıyla süslemişlerdir. Bazıları bir veya iki gizem daha eklemiştir. O kadar. Gattis'in iddialarının uydurma olduğunu kanıtlamaya soyunan kütüphaneci Kusche aynı zamanda bir pilottur. Ona göre pilotlar ve kütüphanecilerin ortak bir özelliği vardır. Hata yapmaktan kesinlikle nefret etmeleri. Çünkü her ikisinin de hatası pahalıya mal olur.
Bu yüzden oldukça titiz bir çalışma yürütmeye başlar. Öyle ki kayıp filonun eğitmen pilotu Teğmen Taylor'ın ailesinden çalışma arkadaşlarına kadar pek çok insanla röportaj yapar. Uçuş 19'a ilişkin yazılmış raporları inceler. Dahası bir uçak kiralayıp 19 sefer sayılı uçuşun planlanan rotasını harfiyen tekrar ederek uçar. Bu canlandırma sayesinde 5 Aralık 1945 tarihinde neyin ters gittiğini anlamak niyetindedir. Kuşe aslında 1945 yılıyla başlayan esrarengiz kaybolma vakalarının ardından ürpertici bir gizem çıkmasını dilediğini sonraları itiraf edecektir. Zira Charles Berlitz'in Bermuda Üçgeni kitabı yok satmaktadır. Deyim yerindeyse bu farazi üçgen altın yumurtlayan bir tavuğa dönüşmüştür. Ancak ne var ki Kuşe araştırmasını derinleştirdikçe oldukça ilginç bir şey fark eder. Gerçeği. Yaptığı araştırmaları Bermuda Üçgeni Gizemi Çözüldü isimli bir kitapta toplayan yazar, çözümü gizemli varlıklarda arayanları hayal kırıklığına uğratacak şu sözleri ediyor. Benim çözümüm Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir sahtekarlık, bir yanılsama olduğu ve gerçekliğin sahte hikayelerden çok daha ilginç olduğudur. Taylor daha önce bu rotada uçmamıştır. Öte yandan incelenen telsiz konuşmalar ortaya çıkarır ki pilotun kafası karışmıştır. Üzerinde bulundukları Bahamalardaki adaları Florida Keys'teki bazı adalara benzetmiştir. Yani daha önce girmedikleri bir yolda kaybolmuşlardır. Hayatta kalmak için tek şansları hemen batıya dönmektir. Pilotlardan biri batıya uçmaları gerektiğini söylese de 19 numaralı uçuş kuzeye uçmaya devam etmiştir. Komutan Taylor'dır. Emrine uyulması gerekiyordur. Fırtına başlamıştır ve hava kararmaktadır. Yakıt azalıyordur. Türbülans ve fırtına bulutları durumu daha da umutsuz bir hale getirmiştir. Uçmanın acımasız gerçeklerinden biri işliyordur. Kişi ne kadar uzun süre kaybolursa kafası o kadar karışır ve o kadar da kaybolur. Araştırmalar ortaya çıkarır ki kayıp devriyenin mürettebatı aslında Teğmen Taylor'ın inatçılığının kurbanı olmuştur. Üstelik 5 Aralık 1945 tarihli uçuş Teğmen Taylor'ın 3. kayboluşudur. Diğer iki vakada da pusulaya güvenmediği için yönünü kaybedip yakıtı bitmek üzereyken uçaktan atlayarak kurtulmuştu. Yani bu gizemli kayboluşun ardında aslında basit ama ölümcül insan hataları yatmaktaydı. Anlaşılan o ki 5 uçak sonsuz gökyüzünün çetin hava koşullarında kaybolmuş, yakıtları bitince de okyanusun dibine süzülmüştü. Peki onları aramaya giden 6. uçağı ne olmuştu? Sözde gizemin diğer parçasına gelince, arama gemisinden 5 Aralık gecesi saat 7.50'de havalanan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra patladığı görülmüştü. Ertesi sabah okyanus o kadar dalgalıdır ki nereye düştüğünü bilmelerine rağmen ne uçağın ne de mürettebatın izine rastlayabilirler. Kuşe'nin araştırmaları ortaya çıkarmıştır ki, üçgene atfedilen sözde gizemlerin çoğu onun içinde ya da yakınlarında meydana gelmemiştir. Özenle araştırıldığında ve dürüstçe rapor edildiğinde neredeyse tüm gizemlerin çözümü vardır. Hatta ne yazık ki bir kısmı uydurmadan öte değildir. Hem hava hem de deniz trafiğinin dünyanın geri kalanına oranla oldukça yoğun olduğu bu bölgede daha fazla kaza olması da aslında oldukça doğaldır. Üstelik kazaların büyük kısmı teknolojinin bu denli gelişmiş olmadığı, uçakların ve gemilerin çok daha kırılgan olduğu dönemlerde yaşanmıştır. Hepsinin enkazı okyanusun derinliklerinde olsa gerek. Anlaşılan o ki Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesi bir sahtekarlıktan fazlası değildir. İyi ve dürüst araştırmayla gizem perdesi aralanmıştır. Aradan 60 yıl geçmiş olmasına rağmen bu kuyruklu yalan bugün bile bir virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Sosyal medya çağında bu kadar çok insanın herhangi bir kanıta ihtiyaç duymadan bu kadar çok şeye inanması oldukça tuhaf. Oysa sağlıklı dozda şüphe, insanı diri tutan ve soyumuzu sürdürmemizi sağlayacak olan hazinedir. Yanlış bilgi ortak bilgi haline geldiğinde yanlış olduğu ne kadar ayrıntılı bir şekilde gösterilirse gösterilsin, bazıları yanlış versiyona inanmaya devam edecektir. Çünkü gerçek, sahip oldukları inançlara aykırı olandır. Ne yazıktır ki yalanın alıcısı her zaman daha fazladır. Nitekim yaptığı onca araştırmayla Bermuda Üçgeni efsanesini çürüten Kuşe'nin kitabı hiçbir zaman Berlitz'in sözde gizemlere dayanan versiyonu kadar ilgi çekmez. Peki sen hala orada bir gizemin olduğuna inanıyor musun?